Size bu videomda Sultan 3. Osman'ın hayatını anlatacağım. Sultan 3. Osman, Osmanlı Türkçesi Osman-ı Salis, doğum tarihi 2 Ocak 1699, ölüm tarihi 30 Ekim 1757'dir. 25. Osmanlı Padişahı ve 104. İslam halifesidir. 2. Mustafa'nın oğlu ve 1. Mahmud'un kardeşidir. Annesi kökeni bilinmeyen Şehsuvar Sultan'dır. Hükümdarlık dönemi 1754-1757 yılları arasıdır. Babası tahttan indirildiği sırada henüz 4 yaşındaydı. Babasının ölümünden sonra Edirne'den İstanbul'a getirilen 3. Osman, 17. yüzyıldan itibaren uygulanan şehzadelerin sancaklar yerine sarayda yetiştirilmesi gereği Topkapı Sarayı'nda Şahsedagan dairesine kapatıldı ve burada 51 yıl kapalı kaldı. İyi bir eğitim almış, kendini yetiştirmişti. Yumuşak karakteri olmasına karşın çabuk kızar ve sinirli hareket ederdi. Özellikle yalanı ve rüşveti sevmeyen bir insandı. Ağabeyi Sultan 1. Mahmud aksine müziği sevmez ve kadınlara iltifat etmezdi. Sultan 3. Osman musikiden nefret ettiği için müzisyen cariyelerin bir kısmını saraydan uzaklaştırdı. Sarayda dolaşırken cariyelerle karşılaşmamak istemediği için ayakkabılarına demir ökçeler taktırmıştı. Ökçelerden çıkan sesi duyan cariyeler padişahın geldiğini öğrenip yoldan çekiliyorlardı. 2 yıl 10 ay 18 gün saltanat sürmüş ve bu süre içinde 7 tane veziri azam değiştirmiştir. 30 Ekim 1757 tarihinde Şirpençe'den dolayı vefat etmiş ve Yeni Cami Turhan Valide Sultan Türbesi'ne defnedilmiştir. Her padişah döneminde halka yönelik olarak çıkan yasaklar bu devirde de tekrarlandı. 3. Osman zamanında üzerinde en çok durulan yasak Rumeli ve Anadolu'da İstanbul'a yönelen göçle alakalıdır. İstanbul'da işi olanların ancak bir iki kişiye geçmemek şartıyla geçişlerine izin verildi. Kadınların giyimi ve sokağa çıkışlarıyla ilgili yasaklar da sürdü. Özellikle genç kadınların moda, tavrı ciddi kıyafetlerle dolaşmamaları, renkli ve yakaları uzun olmayan, bol geniş ferace ve sadece işlerine gömlek amacıyla çarşı pazara çıkmaları, padişahın cuma selamlığı ve gezileri sırasında ortalıkta görünmemeleri istendi. Altlarda gümüş aksesuarların vezirler dışında kullanılmaması, gayrimüslimlerin kendilerine ait kıyafetleri giymeleri, izin olanlar dışında bunların beygire ve 3 çifte kayaya binmemeleri hatırlatıldı. Dış siyasete Avrupa devletlerine oranla epeyce sakin bir dönem yaşadı. Prusya Kralı 2. Feridiç gayri resmi olarak gönderildiği bir heyetle Osmanlı Devleti ile ticaret ve dostluk anlaşması yapmak için girişimlerde bulundu. Kralın mektuplarıyla birlikte gizlice sahte kimlikle gelen ve İsveç elçisi aracılığıyla Reis Sülkütap ile görüşebilen A. Rex'in uygun bir zamanda bu konunun ele alınabileceğini cevabı vermişti. Fransa, Rusya ve Avustralya'nın Rusya ve İngiltere karşı oluşturdukları ittifak 1756'da başlayan 7 yıl savaşları dolayısıyla Rusya için anlaşma çok daha önem kazanmış, İstanbul'a gelen aynı temsilci benzeri cevaplara karşılaşmıştı. Savaşın devam ettiği sürede söz konusu ülkelerin İstanbul'daki mevcut elçiliklerinin hükümete ulaştırdıkları takdirler Osmanlı Devleti'nin taraf olmaya sevk etmeye yönelik çeşitli güvenceleri, vaatleri ve diğer ülkeleriyle ilgili şikayet ve ihbarlarını ihtiva eder, tarafsızlığın ve ihtiyatın bırakılmaması düşüncesiyle Regaip Paşa sedarete gelişiyle daha da perçinlenmişti. 7 yıl savaşları ve elçiliklerin teşebbüsleri padişaha sunulan 29 Muharrem 1170 29 Ekim 1756 tarihinde mektupta bu devletlerin birbirlerine kuvvetlerini kırmalarının hayırlı olduğu şeklinde değerlendirilmekteydi. Sonuç olarak Sultan 3. Osman'ın kısa bir süreyi ihtiva eden saltanatı birçok açıdan durgun olmasına rağmen askeri ve diplomatik açıdan sakin ve dengeli bir sürecin yaşandığı, devlet otoritesi askeri, ekonomik ve sosyal açılardan düzenli bir dönem olmuştur. Döneminde yapılan bazı eserler: İstanbul'da mimari çalışmalara devam edilmiş, 1. Mahmut döneminde yapılmaya başlanan Nuru Osmaniye Camii tamamlanmıştır. Bunun dışında Üsküdar'da İhsaniye Camii ve İhsaniye Mescidini yaptırdı. Caminin yanına medrese, kütüphane, imaret, sebil ve çeşme de yaptırıp tamiratı ve masraflarının karşılanmasını için vakıflar tesis ettirdi. Midilli Adası Sığırı Limanı'nda Malta korsanlarına karşı bir kale inşa ederek tahkim edildi.
Babı Ali'nin inşası tamamlandı. Osmanlı Devleti'nin ilk deniz feneri olan Ahır Kapı Feneri de 3. Osman devrinde yapılmıştır. Sultan 3. Osman'ın ailesi. Eşleri: 1. eşi Leyla Başkadın, 2. Zevki Kadın, 3. Ferhunde Emine Kadın. Bilinen çocuğu yoktur. Arkadaşlar, abone olup beğenmeyi unutmayalım.